Merhaba arkadaşlar, Lepistesi Akvaryum kanalına hoş geldiniz. Daha önce de videosunu atmış olduğum cinsiyet değiştiren dişi lepistes videosunun devamı niteliğinde bu. Balığımızın daha da gelişmiş hali, daha da ilerlemiş boyutunu göstereceğim. Erkeğimizi yakalayıp inceleyeceğim. Erkeğimiz çok daha güzel renk aldı ve bayağı bir gelişme kat etti. E, 2 ay olmuş. 2 ay içerisindeki değişimini göstermiş olayım. E, Balık 2 ayda kendine çok şey katıyor. Yani ilk birkaç hafta biraz zorlanıyor. Yani çok bir değişme olmuyor ama birkaç ay sonra zaten tam halini alıyor. Şu an tam bir erkek formunda. Balığımızı koyalım şimdi. Önce balığımıza yukarıdan bakalım. Balığımızın sırt yüzgeçleri de bayağı renklenmiş. Çoğu erkek lepisteste olmaz. Ama bu balık gayet güzel renk almış. Sırt pullarında da böyle beyaz pullar var. Ve keskin çizgilerle ayrılmış pulları. Hoş, ben bunları seviyorum. Ama balığım kambur olduğu için çok kullanmayı tercih etmiyorum. Şimdiye kadar birkaç kez cinsiyet değiştiren balığım oldu ve hepsinde de kamburluk vardı. Bu yüzden çok kullanamadım ama bu balığı kullanabilirim. Yani her ne kadar kambur olsa da zaten kardeşleri çok kaliteli dişiler değil. Ama yavru alırsam da çok önemli olmaz. Büyük ihtimal yavrulardan kamburluk oranı yüksek olur kardeşleri olduğu için ama başka dişlerinin yanına dağıtmak istemiyorum. Diğer dişlerimin renkleri, formları gayet iyi. Şimdi balığımıza yandan bakalım. Balığın gördüğünüz üzere bir önceki videoya göre çok daha belirgin renkleri var. Kırmızı rengi, sarı rengi çok iyi almış. Ve bir önceki videoya göre daha ince, zayıflamış biraz. Erkek olduğunu artık gayet iyi belirtiyor. Önce şu kabımızın üstündeki suyu bir silelim. Aynen öyle. Şimdi inceleyebiliriz. Balığımız gayet sağlıklı. Formunda gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet aktif şu anda. Balığımız şöyle bir yandan kendini gösterirse balığımızı incelemeye alacağız. Balığın üzerine ışık tuttuğum için biraz strese girebiliyor ama. Evet, yandan gösterdi kendini. Şimdi incelemeye başlayalım. Bu alt tarafında bulunan şey gonopodium. Normalde düz bir yüzgeç ama bunu kanallaştırarak erkek üreme organı haline getiriyor. Üst yüzgeç, dorsal yüzgeç daha fazla büyümüş ve sarkmış gördüğünüz gibi. Alt yüzgeç bu da daha dik ve renkli hale gelmiş. Eski videodan aldığım görüntü çok kaliteli değil. O videoyu da tekrar izledim ama biraz kalitesi düşükmüş sanırım. Balığın her şeyi çok daha renk almış. Gördüğünüz gibi üst yüzgeç daha büyümüş, renk almış, turunculaşmış. Alt yüzgeç daha şeffafmış, şimdi beyaz. Ve gördüğünüz gibi gonopodium orada daha şeffaf, şimdi daha sert ve artık tam bir erkek üreme organı haline gelmiş. Kuyruk da gördüğünüz gibi birkaç siyah nokta daha eklemiş. Yani renk pigmentlerini artırmış. Renk de gayet parlıyor şu anda. Balığımız da dediğim gibi zayıflamış biraz. Daha da zayıflayıp artık tam formuna girecek bir ay sonra. Balığımızı bir de farklı bir dişiyle yani kendi kardeşiyle kıyaslayalım. Dişi ve erkek arasındaki farka da bakalım. Erkekler zaten her zaman dediğimiz gibi daha renkli. Doğada da çoğu canlı da bu şekilde kamufle olabilmesi gerekiyor. Yani çoğu zaman yavru doğuracağı zaman kuşlar da yumurtada kuluçka süresinde dişinin kamufle olması gerekiyor. Bu yüzden doğada çoğu canlıda hepsinde olmasa da çoğu canlıda bunu görüyoruz. Dişiler daha renksiz, erkekler daha şatafatlı oluyor gösteriş açısından. Renk alma konusu dişi lepistestlerde şöyle. E, Çoğu zaman oluyor. Yani renkli dişi bulmanız çok kolay. Özellikle özel türlerde dişilerden erkekleri aratmayacak şekilde oluyor. Pet shop'larda kolay bir şekilde bulabilirsiniz bence. Özel türlerden de en çok dragon türleri dişilerinde bayağı renk veriyor. Diğer albino türler vesaire erkeğinde bile çok renk vermeyebiliyor. Evet, erkeğimizi bırakalım şimdi. Dişimizi yakalayalım. Bırakırken de elimizden geldiğince incitmeden bırakmaya çalışalım. Evet, dişilerde hemen hemen hepsi aynı ayarda zaten. Bir tanesi biraz ufak. Bir tanesi de kambur orada gördüğünüz. Evet, dişimizi yakalıyoruz.
Dişiler erkeklerden biraz daha ürkek oluyor böyle konularda. Yakalarken falan biraz daha atik hale gelebiliyorlar. Ama geniş oldukları için, büyük oldukları için yakalaması onları daha kolay oluyor. Evet, dişimizi yakaladık. Koyalım. Yine aynı şekilde kabımızı falan sildik. Şimdi incelemeye başlayalım. Dişimiz gayet sağlıklı bir dişi. Biraz önce erkekte gördüğümüz gibi bunda da böyle sürekli hareket halinde olduğunu görüyoruz. Dişilerimiz çok daha renksiz gördüğünüz gibi, biraz önce de söylediğim gibi. Ve bu dişi de çok kaliteli bir dişi değil. Onu savunmuyorum ama böyle dişiler genellikle çok fazla yavru veriyor. Yavru makinesi oluyor. Tam bir damızlık halinde oluyor. Ama yanındaki erkek de çok kaliteli değilse alttan gelen yavrular da kaliteli olmuyor. Ama biraz önce de gördüğümüz üzere bunun kardeşi aynen bunun gibiydi. Gayet renksizdi. Ama erkeğe dönüştüğünde gayet renklerini aldı. Böyle parlak bir hale geldi. Demek ki neymiş? Bu balığın genotipinde, genotipinde hatta şey var. Renk pigmentlerinin parlaklığı, özellikle sırt pullarının renk alma özelliği varmış. Fenotipine erkeğe dönüştüğü zaman yansıttı. Şimdi dişinin alt kısmında gördüğünüz gibi böyle bir şişlik var. Bu şişlik e, nasıl olursa o dişinin sağlığını da gayet iyi gösteriyor. Arka taraf siyahsa ve bu şekildeyse, kalıp halindeyse doğumu yaklaşmış demek oluyor. Ama değilse, yani benim burada gösterdiğim gibi turuncuysa bu balık hamile olmaya hazır. Yani şu an çok da hamile değil. Birkaç döllü yumurtası vardır belki de. Bu ön taraf şişse balığınızın, yani gördüğünüz gibi her taraf orantılı değil de ön taraf şişse, sindirim yollarından bir sıkıntı vardır balığınızın. Ya kabızdır ya işte yediği yemleri çok atıyorsunuzdur, şişme yapmıştır balık. Bunların olduğunu zaten dışkılamasından anlıyorsunuz. Dışkıları ya çok şeffaf hale geliyor iç parazit yüzünden. Onda şişmeden ziyade böyle bir sönme oluyor balıkta, zayıflıyor. Şimdi balığımızın erkeklerle arasındaki farkı nasıl anlıyoruz? Biraz da ona değinelim. Belki ayrı video yapmam bunun için. İsterseniz yapabilirim. Balığın alt yüzgeci gördüğünüz gibi böyle yelken halinde, bayağı bir üçgen halinde. Erkeğimize de bakacak olursak, erkeğinki biraz önce de gösterdim, kanal halinde, bir gonopodium adını verdiğimiz hale geliyor. Erkek üreme organı. Dişilerde o sadece dengeyi sağlıyor. Yani bir vasfı yok aslında. E, Erkekte ise gördüğünüz gibi o turunculuğun olduğu bölge yok artık. Yani dönüştükten sonra rahmi kapatıyor zaten. Rahim olmuyor. Yumurtalıklar işlevsiz hale geliyor. Bu dişimizde o turunculuk belli. Her dişi de belli olur. Kimisinde fazla, kimisinde az. Ama her dişi de bunu görürsünüz. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Anlatmamı istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa bildiğim kadarıyla elimden geldiğince cevap veririm. Merak ettiğiniz konular hakkında da elimden geldiğince video çekmeye çalışabilirim. O yüzden yorumlarda belirtirseniz ona göre bir video hazırlarım. İşte hangi sorunu yaşıyorsanız kısa bir cevapsa, yani çok önemli bir sorun değilse direkt yorumlarda cevap veririm, ama böyle tartışılması gereken uzun bir konuysa videosunu hazırlarım. İstediğiniz bir video varsa söyleyebilirsiniz yani. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinize sağlıklı hobiler dilerim. Ee, Balığı olan herkese bol yavrulu hobiler dilerim. İyi günler. Sağlıklı kalın.